Din, dünyamıza yön veren en önemli etkenlerden biridir. Dini tarihten ayıramayız. Dolayısıyla yaratılış anlatısını sadece bilim teorileriyle incelemeyeceğiz. Bu videomuzda Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerindeki yaratılış anlatısını ele alacağız. Yahudilerin kutsal kitabı, eski ayet olarak da adlandırılan Tanah'ın bir kısmı olan Tora, diğer bir deyişle Tevrat adlı kitapta ayrıntılı bir şekilde yaratılış anlatılmıştır. Tevrat, Tanrı'nın 6 günde dünyayı ve yaşamı yaratma evresiyle başlamaktadır. İlk gün, ilk olarak Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer tamamen boş ve karanlıktı. Sonra ışık yaratıldı. Tanrı ışığı karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adı verilmiştir. İkinci gün Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki sular ile üstündeki sular ayrıldı. Kubbeye gök adı verilmiştir. Üçüncü gün Tanrı göğün altındaki suların bir yere toplanmasını buyurdu. Böylece dünyanın bir kısmında kuru toprak ortaya çıktı. Kuru alana kara, toplanan sulara deniz adı verildi. Tanrı, yeryüzünde bitkilerin, tohum veren otların ve tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçlarının olmasını buyurdu. Dördüncü gün Tanrı gök kubbede günleri, mevsimleri, yılları gösterecek ve gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıkların olmasını buyurdu. Güneş, ay, yıldızlar yaratıldı ve gök kubbeye yerleştirildi. Beşinci gün Tanrı suda ve gökte canlıların yaşamasını buyurdu. Suda ve gökte canlılar oluştu. Altıncı gün Tanrı yeryüzünde çeşit çeşit hayvan ve sürüngen türesin diye buyurdu. Buyurduğu gibi canlılar oluştu. Tanrı kendi suretinde erkek ve dişi olarak insanı yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. İşte yeryüzünde tohum veren her otu, tohumu meyvesinde bulunan her meyve ağacını size veriyorum. Bunlar size yiyecek olacak. Yabani hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum dedi. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Yedinci gün gök ile yer tüm öğeleriyle tamamlanmıştı. Tanrı o gün dinlendi ve yedinci günü kutsayarak kutsal gün olarak belirledi. Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğu üfledi. Böylece Adem yaşayan bir varlık oldu. Adem'i Aden'deki bahçeye, diğer bir deyişle cennet bahçesine bakması ve işlemesi için yerleştirdi. Bahçede iyi meyve veren ağaçlar vardı. Bahçenin ortasında da yaşam ağacıyla iyiyi kötüyü bilme ağacı vardı. Tanrı Adem'e bahçede istediğin meyveyi yiyebilirsin ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün ölürsün dedi. Tanrı, Adem'in yalnız kalması iyi değil, ona bir yardımcı yaratacağım diye düşündü ve yarattığı diğer canlıları Adem'e getirdi. Adem hepsine bir ad verdi. Canlılar Adem'in verdiği ad ile anılmaktadır. Ama Adem kendisi için uygun bir yardımcı bulamadı. Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapladı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar. Henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Tanrı'nın yarattığı yabani hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi diye yanıtladı. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız dedi. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Kadın meyveyi koparıp yedi. Kocasına da verdi. Kocası da meyveyi yedi. İkisinin de gözleri açıldı, çıplak olduklarını anladılar. İncir ağacı yapraklarını dikerek kendilerine önlük yaptılar. Tanrı kendisinden gizlenen Adem'e "Neredesin?" diye seslendi. Adem, "Bahçede sesini duyunca korktum. Çünkü çıplaktım. Bu yüzden gizlendim." dedi. Tanrı, "Çıplak olduğunu sana kim söyledi? Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin?" diye sordu. Adem, "Yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi, ben de yedim." diye yanıtladı. Tanrı kadına, "Nedir bu yaptığın?" diye sordu. Kadın, "Yılan beni aldattı, o yüzden yedim." diye karşılık verdi. Bunun üzerine Tanrı yılana, "Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabani hayvanların en lanetlisi sen olacaksın. Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin.
Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın, dedi. Tanrı kadına, çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın. Seni o yönetecek, dedi. Tanrı Adem'e, karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Toprağa dönünceye dek ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin, dedi. Adem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların annesiydi. Tanrı deriden giysiler yaptı, onları giydirdi. Sonra Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli, dedi. Böylece Tanrı Adem'i Adem bahçesinden çıkardı, onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Adem bahçesinin doğusuna keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Adem bahçesinden kovulma sonrasında Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı. Oğlu Kayin'i doğurdu. Daha sonra Kayin'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kayin ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kayin toprağın ürünlerinden Tanrı'ya sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Tanrı Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayin'le sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi, suratını astı. Tanrı Kain'e, "Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan, günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın," dedi. Kain, kardeşi Habil'e, "Haydi tarlaya gidelim," diye seslendi. Tarladayken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Tanrı Kain'e, "Kardeşin Habil nerede?" diye sordu. Kain, "Bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben?" diye karşılık verdi. Tanrı, "Ne yaptın? Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan sonra sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın," dedi. Kain, "Cezam kaldıramayacağım kadar ağır. Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurunda uzak kalacak, yeryüzünde aylak aylak dolaşacağım. Kim bulsa öldürecek beni," dedi. Bunun üzerine Tanrı, "Seni kim öldürürse ondan 7 kez öç alınacak," dedi. Kimse bulup öldürmesin diye Kain'in üzerine bir nişan koydu. Kain, Tanrı'nın huzurundan ayrıldı. Adem bahçesinin doğusunda Nod topraklarına yerleşti. Kain karısıyla yattı ve Kain'in karısı Hanok'u doğurdu. Kain o sırada bir kent kurmaktaydı. Kente oğlu Hanok'un adını verdi. Hanok'tan İrat oldu, İrat'tan Mehuyael. Mehuyael'den Metuşael, Metuşael'den Lemek oldu. Lemek 2 kadınla evlendi. Birinin adı Ada, öbürünün ise Silla'ydı. Ada Yaval'ı doğurdu. Yaval, sürü sahibi göçebelerin atasıydı. Kardeşinin adı Yuval'dı. Yuval, lir ve ney çalanların atasıydı. Silla, Tuval Kayin'i doğurdu. Tuval Kayin, tunç ve demirden çeşitli kesici aletler yapardı. Lemek, karılarına şöyle dedi: "Ey Ada ve Silla, beni dinleyin. Beni yaraladığı için bir adam öldürdüm. Beni hırpaladığı için bir genci öldürdüm. Kain'in 7 kez öcü alınacaksa Lemek'in 77 kez öcü alınmalı." Adem karısıyla yine yattı. Havva bir erkek çocuk doğurdu. Tanrı Kain'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğa Şit, yani bağışlamak adını verdi. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. O zaman insanlar Tanrı'yı adıyla çağırmaya başladı. Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü. İncil'de yaratılış hakkında farklı anlatılar bulunmamaktadır. Sadece bazı bölümlerinde göndermeler vardır. Bu göndermeler ile yaratılıştan ziyade Tanrı'nın yaratıcı gücüne vurgu yapılmaktadır. Hristiyanlar da Tevrat'ın yaratılış kısmını kabul etmektedirler. Tevrat, evrenden ziyade dünyayı ve dünyanın diğer parçalarının nasıl yaratıldığına odaklanmıştır. Akabinde canlıların yaratılışı, ilk insan Adem'in ve eşi Havva'nın yaratılışı, Adem bahçesinden kovulmaları, kovulduktan sonra yaşananları anlatmıştır. Bu anlatılar insanlığın kökenlerine ışık tutan derin anlamlar barındırır. Tevrat'a göre Tanrı'nın 6 günde dünyayı yaratması, insanın yüce bir amaca doğru yolculuğunu ve doğanın kutsal dengesini anlatır. Adem ve Havva'nın cennetten kovuluşu, insanın özgür iradesi ve seçimlerinin sonuçları üzerine derin düşüncelere yol açar. Tevrat, dönemindeki şartlar çerçevesinde insanlığın soru işaretlerini gidermiştir. Ayrıca
yaratılış anlatısıyla inanç ve dinin de temel direkleri oluşturulmuştur. Örneğin, yılan şeytanı simgelemektedir. Kadının soyunun yılanın başını yani şeytanı yeneceği ifade edilmektedir. Şeytan insanı günaha sevk eden yegane düşmandır. Bunun gibi birçok simgesel anlatımla birlikte Tevrat hem insanların sorularını gidermiş hem de inancın temellerini atmıştır.